Özellikle ben kısa tutacağım. Diğer konuşmacıların daha çok zamanı olsun diye çok kısa bir zaman var. Öğleden sonra da yine bir örnek projeyle hakkında kısa bir yine sunumum olacak. Başlamadan önce de hep yapılır ama yani hakikaten çok kısaca teşekkürleri yapayım. Hakikaten katılan, zaman harcayan hem katılımcı olarak hem konuşmacı olarak ekipten işte Elif Hanım, Şeyma Hanım ve diğer ekip arkadaşlarım, evdeki kişiler, işte çocuklar burada etkinlik hazırlık sürecinde onlara da etkisi oldu illaki. Onun dışında destekleyenler, işte organizasyonla ilgili Winsoft ekibiyle yakın çalıştık. Claris bize destek oldu. Türkiye'deki FileMaker partnerleri Yordan ve Riskout, zaten Riskout Yasin Bey burada. Onlara da teşekkür ediyorum. Otomatik yine bu kısa zamanda hızlıca bizim talebimizi kırmayıp evet biz de destek verelim dediler. Hatta küçük bir haber paylaştılar. Bulgaristan lokasyonunda yeni bir data center'ları varmış. Türkiye'de çok iyi ping sürelerimiz var diyor. Eğer server yatırımı ya da server'ın maintenance, bakım işleri uğraşmak istemiyorsanız bir tıkla bir FileMaker server oluşturabildiğiniz sistemler, benzerleri de var zaten. Dair'in pek aynı şekilde Amerika'da, Kanada'da ve Fransa'da FileMaker ile ilgili büyük çözüm ortaklarından bir tanesi. Onlar da eğitimde destek oldular. ETRSoft aynı şekilde bizim lokal çözüm ortaklarımızdan bir tanesi. Dijital dönüşüm, e-fatura gibi konularda hizmetleri var. Hatta bugün öğleden sonra da bir projemizde dijital imza ile ilgili bir süreç yönetimi ya da bir örnek senaryo üzerinde küçük bir sohbet edeceğiz. Unuttuklarım varsa da kusura bakmasınlar diyeyim. Evet. Ben kısaca aslında bazen eğer düşündüğünüz şey işinizse ya da çözmeye çalıştığınız problem varsa çok alakasız yerlerde bile çözüm bulabiliyorsunuz. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi Toyota'nın hikayesi. İşte Amerika'ya ziyarete gidiyor. Bir şeyler üretim sistemiyle ilgili işte Ford'u incelemek için. Ama çok alakasız bir yerde gördüğü bir şey süpermarkette kafasında bir şey canlandırıyor ve biz artık tüm dünyada Toyota üretim sistemini kullanıyoruz, uyguluyoruz, geliştiriyoruz. Detaylarını anlatmayacağım hikayenin. Merak edenler kendisi araştırabilir ama bence anlamlı bir şey. Önemli olan şey şu, eğer aklınızda bir fikir varsa çok alakasız bir şeyden bile ilham alabiliyorsunuz. Bugünkü konuşmalardan da hakikaten çok güzel ilham alabileceğimiz ya da beynimizde bir şeyler şimşekleneceğini düşünüyorum. Bu yönüyle de tekrar teşekkür ederim. Bir teşekkür daha oldu. Capitaş'tan çok bahsetmedim ama bahsetmeye de çok gerek yok ama hayat kolaylaştıran çözümler üretiyoruz. Ben tekerleği bu noktada seviyorum. Bu da hakikaten hayat kolaylaştırıyor. Zamanı da kolaylaştırmış. Burayı kısa geçeyim. Zamanı çok harcamayalım. Bugünkü başlığımız ise hoş kendimden de biraz teker biraz dönüyor. Dönmesine çok gerek yok aslında. Evet. Ben Osman onu söylemedim herhalde ama birçok kişi belki biliyordur. Tanışık olduğumuz çok kişiler var. FileMaker'la uzun süredir haşır neşirim çocukluktan beri. Aynı zamanda TÜBİTAK, TÜSİ'de dijital dönüşüm DDİS danışmanıyım. Ve hakikaten bazı şeylere kafa yormayı seviyorum. İşte dijital dönüşüm, işleri nasıl kolaylaştırır, işte tekerlek icadı gibi. Biz de bunlar için kafa yormak hoşumuza gidiyor, bir hobi gibi belki bir kısmı da. Bugünkü konu başlığı Locket diye bizim bir uygulamamız var. Bundaki kullanıcı etkileşimi ya da makineyle kullanıcı etkileşimden yola çıkarak orada neler yaptığımızdan bahsedeceğim ve bir prototip göstereceğim size. Ama önce biraz tarih güzel oluyor, nostalji. Eskiden makineyle insanlar nasıl iletişim kuruyorlardı? İşte çok eskiden birkaç tane örnek buldum. Belki birçoğu daha var. Bir tanesi işte Enigma cihazları. Siz tuşlara basıyorsunuz, ışıklar yanıyor. Işıklardaki şeyleri belki kağıda not alıyorsunuz. Bu şekilde işte veriler şifreleniyor. Ya da fasit hesap makineleri yine böyle bir kağıt üzerine bir şey datalar çıkıyor. Onları yazıyorsunuz, basıyorsunuz gibi. Biraz daha zaman geçtikçe makinelerle iletişim için ya da veri giriş çıkış yöntemleri için aslında dedikli kartlar kullanılıyor. Ben o zaman da bilmiyorum. Sonra disketlerden önce diye düşünebiliriz. Biraz daha sonra artık monitör, ekran output ürün olarak daha interaktif bir yapıya geçmiş oluyor. İlk örneklerden bir tanesi işte bu Apple'lar ya da bu cihazlarda var aslında. Ama daha sonra yine değiştiren bir şey daha oldu. Steve Jobs'un çok güzel anlatıyor. Etkileşimi yine bir seviye üste taşıyan fare oldu aslında. Apple Lisa makinelerde, Macintosh'larla belki daha yaygınlaştı. Artık kullanıcılar klavyeyi fareyle bazı işleri daha kolay yapar hale geldiler. Aslında bu birçok kişinin adaptasyonunu belki kolaylaştırdı. Bunun gibi şeyler etkileşim araçları zaman geçtikçe gelişiyor, güncelleniyor.
Bir diğeri ise işte iPhone'larla beraber artık hani şeye gerek yok, parmağınızla kullanın, işte kamerasını çekin, daha interaktif, daha etkileşimli hale gelmiş oldu. Etkileşim. Hatta burada zamanla göre de bu değişiyor. Bir sohbetimizde bir eskilerden bilgisayar kullanan kişi şeyi çok methetti. Eskiden F tuşlarına basardık biz dedi. İşte F1 etada bilmem ne yapardı, F2 şunlar. İyi tamam güzeldi ama şimdi hoş yaş ortalamamız çok düşük değil ama daha düşük olsaydı belki hani 25'in ya da 30'un altında gitmeye başladıkça F tuşlarının ne olduğunu bile belki hani çok hayal edemiyor. Onların niye basılacağını düşünmüyor olabilirler. Artık belki fare daha pratik. Hatta aslında bunun da ötesine geçmek gerekiyor. Etkileşimi biz nasıl daha iyi hale getiririz? Yapay zekayı nasıl kullanırız? Aslında benim kafamdaki sorulardan bir tanesi de evet yapay zeka konusunu ya da başlığını söylemeden hiçbir toplantı geçmiyor. Onun için ben yapay zekayı birkaç kere söyleyeceğim. Ya da burada da kullanıyoruz. Güzel fırsatlar var. Neler yapılabilir? Buna kafa yoruyorum. Kafa yormak istiyoruz. Ekip içi, kendim olarak ve uygulamalarına başkalarına nasıl fayda sağlayabiliriz diye. Öncelikle mesela artık eskiden bir mailde bir şey hatalı yazsaydı, ya çok maile özenmeden yazmışlardı ama şimdi o kadar mükemmel e-mailler geliyor ki bu sefer yine özenmemiş diyorum. Çünkü muhtemelen yapay zeka yazdığı da okumadı bile belki. Yazım hataları belki daha değerli hale geldi. Hani burada bir takım handikaplar var aslında. Yapay zekayı iyi kullanalım ama mesela benim yapamadığım bir şeyi, yani ben iyi yazı yazamıyorum. Yapay zekaya yazdırmak hani çok da içime sinmiyor. Biraz düzeltmek istiyorum ama çok mükemmel ya da bu etkinliğin duyurusundaki bazı metinleri yine kullandım. Ama çok abartıyor. Yani benim söyleyemeyeceğim şeyleri söylüyor. Enteresan bir şey. Şu kullanımı daha çok seviyorum. Benim asistanım olsun. Bana yardım etsin. Benim yapabildiğim şeyleri uzun sürede yaptıklarımı kolay yapsın ya da daha basit yapsın. Buradaki örneğimde biraz onunla ilgili. Ve asistan olarak yapay zeka kullanmak iyi kullanım örneklerinden bir tanesi olduğuna inanıyorum, düşünüyorum. Roket'te yine etkileşim dedim. Sadece yapay zeka değil aslında. Bu Roket'in henüz sunmadığımız bir ön sürümü, prototip. Biz burada şunu yapmak istedik. Artık zaten yeni nesil kullanıcılar da hani zaman değişiyor. Daha genç kişiler artık sistemleri kullanmaya başladı. Ama sıkıcı olmaması gerekiyor. Etkileşim birinci adımı herkesin işte özel dashboardlar, zaten her yerde dashboardlar var ama biz dashboard'a biraz ötesine gitmeye çalıştık. Nedir? Kullanıcı kendi işte arka plan resim değiştirsin, basit şeyler belki ama ve oyunlaştırma teknikleri. İşte badge'ler kazanıyor. Eğer bir kullanıcı her gün işte zamanında sisteme giriyorsa belli bir süre boyunca bir puan kazanır ya da işlerini iyi yapıyorsa başka bir rozet kazanır. Bunların uygulamada karşılığı olabilir, fiziksel karşılığı olur. Mesela işte nedir? Herkese en çok tavsiye veren haftanın söz söyleyen olur ve açılıştaki alttaki sözü o söyler. Herkesin altında, ekranın altında o söz yazar. Veya işleri hızlı bitiren kişi işte arkadaşıyla yemeğe gidebilir gibi böyle küçük numaralarla çalışanların aidiyetini ya da engagement diyorlar ya, etkileşimi. Aslında etkileşimin bir anlamda engage herhalde ama engage kelimesi sanırım burada İngilizcesi olarak da daha doğru. Orada ne çevirdi bilmiyorum. Etkileşim kelimesini. Zaten dashboard'da olmazsa olmaz ama dediğim gibi o kısımlar var. Bir de burada bizim önemsediğimiz kısım Astrobar dediğimiz bir şey yaptık. Bir ara birim yaptık. Burası aslında hani çok böyle yeni bir icat değil. Ama biz günlük hayatımızda yapay zekayı nasıl daha iyi kullanırız, nasıl asiste etmesini sağlarız bizi onu uygulamak için. Evet, hakikaten gün içinde eğer bir CRM uygulaması, ERP'lerde yaptığınız çok zor değil. İşte bir teklif vermek için açarsınız uygulamayı, işte tekliflere tıklarsınız, sonra müşteriyi bulursunuz, seçersiniz, işte ürünleri seçersiniz. Yani zor işler değil, 5 dakikada bir teklif hazırlanabilir. Bir sistem kullanıyorsanız. Hoş, bir ERP kullanıyorsanız karmaşık, belki daha uzun da sürebilir ama işte bunu fareyle ya da F tuşlarıyla yapmak isteyenler var, fareyle bir şeyler yapmak isteyen var ama artık hani fareye de şeyde çok gerek yok. Ben bazı işlemleri Astrobar'la, hani bu bir chatbot değil ama tek atışla yapabileceğimiz işlemleri bir seferde bizim için yapan ve bizi asiste eden bir sistem. Mesela neler yapabiliyoruz? Ben bunu kısa bir video ile göstermeyi tercih ederim. Örneğin ben sadece yazıyorum işte Kara Otomotiv Ahmet Bey 1000 lira ödedi. Aslında yapacağım iş basit. Birkaç dakikalık ama ben onu daha hızlı nasıl yaparım? Daha eğlenceli hale, daha sıkıcı olmayan hale nasıl getiririm? Zaten kaydı oluşturdu, kontrol ettim. Eğer bir hata varsa düzeltiyorum ki en son kontrol edip kullanıcıdadır, eğer hata yaparsam ben yapmış olurum. Yapay zeka olmaz. O benim asistanım. Sorumlu benim. Ya da bir diğer örnek işte
o siparişe kolayca ulaşmak gibi böyle basit işlemler ya da bana WhatsApp'tan teklif talebi geldi. Yani şu ürünler için bana fiyat verir misin dedi. WhatsApp mesajını kopyaladım, yapıştırdım. Bana otomatik olarak bir teklif formu hazırladı. Eksiklerim varsa onları yine ben düzeltiyorum. Evet, Elmas Otomotiv 2 tane varmış. Hangisi olacağım ben seçeceğim. Ararken de aslında böyle semantik aramayla bunu güçlendiriyoruz ki hani aramada şey de diyebilir, farklı şeyler de söyleyebilir. Başka örneğimiz var mıydı? Evet, mesela çok iyi bir örnek değil ama sektörde kullanılıyor. Otomotiv aftermarket, İngilizcesi daha güzel, Türkçe yan sanayi. İşte bilgileri hep birbirlerinin sitelerinden alıyorlar. Onu da hızlı hale getirebiliyoruz. Çünkü zaten sitedeki bilgiler mevcut. Neyin nereye gelmesi gerektiği mevcut. Burada biraz fazla bekliyor. Özellikle videoyu kırpmadım. Pardon. Evet. Gibi birkaç tane örneği. Çok pardon. Bir diğer örneğimiz sahada. Sahada insanların zamanı çok daha kısıtlı. Dolayısıyla bir CRM'e gir, işte müşteriyi bul, bilmem ne gibi şeyler çok daha zor ama elinde güzel bir kamera var artık. Hani yanında taşıyor. Eskiden böyle büyük kameralar vardı. Artık cebimizde kameralar var ve çok kabiliyetli. Dolayısıyla ben kayıt yapacağım işlemlerde kamerayı kullanmaktan kaçınmamalıyım. Yeni bir şey gireceğim. Hemen Astrobor'un mobil sürümünde. Ben bir karpuzun fotoğrafını çekiyorum. Sahadayken bir müşteri ziyareti yaptım. Fotoğrafını çektim. Yani müşteri notlarını eğer ofise gidersem ya da o anda sisteme kaydetmezsem muhtemelen kaydetmeyi unutacağım. Kaydetmeyeceğim. Notları unutacağım. Ama direkt görüşme sırasında fotoğrafı alıp firma kaydını ekleyebilirim. Yani görüşme notlarının fotoğrafını çekip yine işte OCR teknolojileriyle arayabileceğim metin haline, toplantı haline getirebilirim. Bu şekilde hem işte yapay zeka, mobil, oyunlaştırma gibi şeyleri bir araya topladığımız roketin prototipi karşımızda. Evet, ben biraz kısa tutmaya çalıştım özellikle. Biraz hani fikir vermek ya da neler yapabiliriz üzerine kafa yorma sürecimizden bahsettim. Süreyle ilgili şeyimiz var mı? Geçtim. Bitti, zaten bitirdim. Zaten ben de bitirdim. Teşekkür ediyorum.